Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın merkezinde, zarafetin adeta sokaklara döküldüğü Mayfair'deyiz. Lüks vitrinler, sakin meydanlar, müzayede evlerinden yükselen fısıltılar, köşe, başındaki fırından taze ekmek kokusu. Peki bu mahalleyi özel kılan ne? Birlikte yürüyelim, dinleyelim, bakalım. Belki siz de şu soruyu soracaksınız. Bir şehirde şıklık nasıl hissedilir? Mayfair, adını bir zamanlar çevrede kurulan May Fuarı'ndan alır. Zaman içinde fuar sessizce çekildi. Yerini planlı sokaklara, gösterişli meydanlara, özenle inşa edilmiş taş cephelere bıraktı. 18. yüzyıldan itibaren, aristokrat ailelerin yatırımlarıyla şekillenen bu bölge, zarif konutlardan, kulüplerden ve at arabalarının döndüğü geniş meydanlardan oluşan bir şehir sahnesine dönüştü. Düşünün, gaz lambalarının aydınlattığı akşamlarda, kravat düğmelerinin parıltısı kaldırım taşlarına vuruyor. Bugün o parıltı vitrinlere, galerilere ve otel lobilerine yansıyor. Mayfair'in ruhu, tam da bu süreklilikte saklıdır. Peki nerede yürüyorsunuz? Mayfair, kuzeyde Oxford Street, güneyde Piccadilly, batıda Hyde Park ve Park Lane, doğuda Regent Street çizgileri arasında konumlanır. Yani Londra'nın kalbinin tam içinde. Ulaşım kolaydır. Bond Street veya Green Park istasyonlarından birkaç dakika içinde kendinizi bu düzenli sokakların akışında bulursunuz. Bir kapı aralığından bir galeriye girer. 2 sokak ötede meşhur bir terzinin atölyesinin önünden geçersiniz. Yakında Hyde Park'ın ağaçları uzanır, Piccadilly boyunca sanat kurumları sıralanır. Her adım şehrin başka bir katmanına açılan bir kapıdır. Ne zaman gelmeli? Sabah saatleri Mayfair'in en zarif halini gösterir. Sokaklar dingin, vitrinler pırıl pırıl, kahveler tazedir. Öğle ile ikindi arasında vitrinlere bakmak isteyenler artar, galeriler canlanır. Akşamüstü ışığı, taş cephelerin desenlerini yumuşatır. İlkbahar ve sonbahar yürüyüş için idealdir. Yazın sıcaklık 20'li derecelerin ortalarına yaklaşsa da, ağaçlıklı meydanlar serinlik sağlar. Kışın yılbaşı döneminde, Bond Street boyunca süslemeler masalsı bir ambiyans yaratır. Kalabalıktan kaçmak istiyorsanız, hafta içi sabah saatlerini seçin. Fotoğraf çekmek için bulutlu, yumuşak ışıklı bir gün, bu taş dokuları mükemmel gösterir. Ziyaret için ne kadar zaman ayırmalı? Hızlı bir bakış için 1 saat yeter. Fakat Mayfair'in katmanlarını hissetmek, hem sanat galerilerine hem de terzilerin vitrini arkasındaki dünyaya göz atmak isterseniz, 2 ile 3 saat arasında plan yapın. Bir kahve molası, bir galeri ziyareti, bir park bankında kısa bir dinlenme. Bu mahallenin ritmi yavaş keşfi sever. Acele ederseniz ayrıntılar sessizce elinizden kayar. Nasıl gezmeli? En güzeli yürüyerek. Rahat ayakkabılar giyin, ince bir katmanlı kıyafet tercih edin. Ani yağmurlar için hafif bir yağmurluk bulundurun. Bazı restoranlar ve özel kulüpler şık giyimi tercih eder. Akşam planınız varsa buna göre hazırlanın. Bilet gerektiren bir anıt ya da giriş kapısı yoktur. Mayfair bir mahalledir. Ancak bazı sergiler ve özel koleksiyonlar için bilet veya rezervasyon gerekebilir. Galerilerin kapısındaki duyuruları kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Küçük alışverişler için temassız ödeme işinizi kolaylaştırır. Gelin bir rota kuralım. Green Park istasyonundan çıktınız. Piccadilly boyunca kısa bir yürüyüşle sanat kurumlarının önünden geçiyorsunuz. Birkaç dakika sonra tarihi bir pasaj olan bir alışveriş galerisine uğrayıp, vitrinlerdeki el işçiliğine yakından bakın. Oradan Old Bond Street ve New Bond Street hattına yönelin. Dünyanın en bilinen mücevher ve moda vitrinleri yan yana dizilir. Vitrinler adeta birer sanat enstalasyonu gibidir. Yavaşlayın, ışığın taş ve cam üzerindeki oyununu izleyin. Sonra Brook Street üzerinden Savile Row'a dönün. Terzilerin ince tebeşir izleri, prova mankenleri, iğnelerin sessiz düzeni. Bir takım elbisenin ölçüye göre nasıl doğduğunu hayal edin. Ardından Berkeley Square'e çıkın. Asırlık ağaçlar, tek renkli cepheler, sakince park etmiş klasik otomobiller. Meydanın bir köşesindeki banklarda kısa bir nefes. Sonra Mount Street boyunca yürüyün. Kırmızı tuğla cepheler ve oyma taş balkonlar bu caddenin imzasıdır. Devamında Grosvenor Square'e uğrayın. Geniş, düzenli ve sakin. En sonda Shepherd Market'e inin. Dar sokaklar, küçük meydanlar, kafeler ve bistrolar.
Mayfair'in en samimi anı burada yakalanır. Ne görülmeli? Öncelikle meydanların taş işçiliğini ve düzenini fark edin. Berkeley Square'in olgun ağaçları ve klasik cepheleri, Mount Street üzerindeki kırmızı tuğla ve oyma taş detayları, Grosvenor Square'in geniş nefesi, vitrinlerin tipografisi, kapı tokmakları, demir işçiliği. Her biri bir dönemin göz zevkinin izleri. Sanata ilginiz varsa Piccadilly'ye yakın sanat kurumlarına uğrayabilir, Bond Street çevresindeki galerilerde çağdaş eserleri yakından görebilirsiniz. Müzayede evlerinin açık ön izleme günlerine denk gelirseniz, kapıdan içeri girip sanatla baş başa kalmak harika bir sürprizdir. Otel lobileri bile birer sahnedir. Bir köşede piyano, diğer köşede Art Deco çizgiler. Dikkatli bakışlar bu ayrıntıları toplar. Details sever misiniz? Savile Row, ölçüye göre, dikilen takım elbisenin kutsal caddesi olarak anılır. Vitrinlerdeki kalıplara, prova çizgilerine, ahşap askılardaki kumaşlara dikkat edin. Burada her şey kişisel, sessiz ve özenli ilerler. Brook Street çevresinde tarihi konut cepheleri arasında ünlü bestecilerin ve sanatçıların iz bıraktığı evler bulunur. Bir duvarda küçük bir plaket görebilirsiniz. Bu küçük levhalar, şehirde tarihin nerede kıvrıldığını fısıldar. Shepherd Market ise Mayfair'in sürprizli yüzüdür. Dar geçitler, küçük meydancıklar, yerel kafeler. Burası mahallenin gündelik kalp atışı gibidir. Yemek ve kahve molası için seçenek çoktur. Öğle arasında Mount Street üzerinde zarif bir kafede kısa bir mola verin. Akşamüstü için Shepherd Market civarı sıcak ve canlıdır. Akşam planlı bir yemek düşünüyorsanız, bazı yerler için önceden rezervasyon iyi olur. Giyim konusunda akşam saatlerinde şık bir çizgi tercih etmek, bu mahallede doğal karşılanır. Gün boyunca ise, akıllı ve rahat bir görünüm yeterlidir. Kimler için uygun? Derseniz, Mayfair, her yaştan gezgin için uygundur. Zemin genelde düzdür. Bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile erişim rahattır. Kalabalık saatlerde Bond Street üzerinde yoğunluk olabilir. Aileler için meydanlar güvenli nefes alma alanları sağlar. Romantik bir yürüyüş arayanlar, akşamüstü ışığında Mount Street boyunca yürümeyi sevecektir. Sanat ve tasarım meraklıları için galeriler ve vitrinler başlı başına bir rota sunar. Güvenlik ve konfor için küçük notlar. Değerli eşyalarınızı görünür taşımayın. Fotoğraf çekerken kapı önlerini kapatmamaya özen gösterin. Yağmurda taş kaldırım yüzeyleri kaygan olabilir. Dikkatli adım atın. Uzun süre yürüyecekseniz yanınızda su bulundurun ve kısa aralar verin. Bu mahalle sakin ritimde gezildiğinde en iyi halini gösterir. Şimdi biraz da hikaye ve efsane. Berkeley Square, romantik bir şarkının sözlerinde ölümsüzleşti. Bir bülbülün şehirde şarkı söylediği söylenir. Bilim insanları, şehir merkezinde bülbül mü olur diye sorabilir. Ama bu, Mayfair'in insanlara fısıldadığı, kalbin mantığı açtığı anlardan biridir. Bir başka köşede eski bir evin, gece yarısı misafirlerine pek de nazik davranmadığı anlatılır. Kulağa ürkütücü geliyor, değil mi? Bu hikayeler doğru olsun ya da olmasın, bir mahalleyi gezmenin tadını artırır. Çünkü şehirler sadece taş ve betondan değil, anlatılardan da inşa edilir. Mayfair neden görülmeli? Çünkü burada el işçiliği, mimari ve şehir adabı bir araya gelir. Bir vitrin tasarımından bir meydanın ağaç gölgesine, bir terzinin tebeşir izinden bir galerideki fırça darbesine kadar, her ayrıntı, özenin şiirini okur. Kısacık, bir yürüyüş bile bir soruyu tetikler. Şıklık sadece pahalı olmak mıdır? Yoksa ayrıntıya verilen sevginin başka bir dilde konuşması mı? Mayfair bu soruyu her gün yeniden sorar. Bütçe konusunu da dürüstçe konuşalım. Mayfair lüks bir bölgedir. Fakat burada dolaşmak, vitrinlere bakmak, meydanlarda oturmak, cepheleri incelemek bütçe gerektirmez. Sanat galerileri çoğu zaman ücretsiz gezilebilir. Bir kahve ya da küçük bir tatlıyla kendinizi ödüllendirmek yeter. İsterseniz Hyde Park'ın kenarına kadar yürüyüp parkta uzun bir nefes de alabilirsiniz. Bir mahalle cüzdanı zorlamadan da hissedilebilir. Önemli olan bakmayı, duymayı ve ritmi yakalamayı bilmektir. Günün sonunda Mayfair insana ne katar? Sakin bir zarafet, ayrıntıya saygı ve zamanın şehri nasıl şekillendirdiğini görme ferahlığı. Bugün gördüğünüz bir cephe, dün bir balonla süslenmiş olabilir. Yarın bir sergi afişi aynı duvara yeni bir hikaye asar.
Bu döngü, şehir hayatının en nazik yüzüdür. Ve Mayfair, bu yüzü en iyi gösteren sahnelerden biridir. Kapanışa gelmeden önce size kısa bir davet. Bir sonraki Londra gününüzde sabah erken saatlerde gelin. Piccadilly kenarında bir kahve, Bond Street boyunca sakin bir yürüyüş, Savile Row'da bir vitrin molası, Berkeley Square'de kısa bir dinlenme, Mount Street'te taş işçiliğine, son bir bakış, Shepherd Market'te günün son yudumu. Bu rotayı deneyin. Sonra kendinize şu soruyu sorun. Zarafeti ben nerede hissettim? Ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu anlatım sizi Mayfair'in taşlarına, ışıklarına ve hikayelerine biraz daha yaklaştırdıysa, kanalı takip etmeyi unutmayın. Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. Şimdi düşünme sırası sizde. Bir şehirde gerçek lüks, gözün gördüğü mü yoksa kalbin hatırladığı mı? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.